Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere son yılların en moda üçgen şal modelini anlatacağım arkadaşlar. Kurtçuklu şal modelimiz. Evet, ben bunun için Alize Angora Gold bir ip kullanacağım. Sizler istediğiniz renkte, istediğiniz incelikte bir ip kullanabilirsiniz, tercih edebilirsiniz. Evet, benim ipim bu renk. Numarasını soran olursa da şöyle göstereyim. Color 542 numara bir ip numaramız arkadaşlar. Evet, tığımda şöyle her zamanki yün işlerinde kullanmış olduğum 9 numara tığım. Evet, modelimin yapımına geçmeden önce ilk defa da bu videoyla kanalımı ziyaret ediyorsanız da kanalıma abone olup videolarımı beğenip zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğimiz bütün yeni videolardan ilk sizlerin haberi olacaktır. Destek olan, videolarımı beğeni, yorum yapan herkese de çok teşekkür ederim. İyi ki ama iyi ki varsınız diyorum. Hemen şöyle ipimizi bir kenara alıp modelimizin yapımına başlayalım. Parmağımıza ipimizi dolayıp şöyle yakın çekime de almak istiyorum. Şöyle sabitleyici zincirimi yaptım. 8 adet zincir çekeceğiz. Birinci zincirimi çektim. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. zincirimi çektim. Şimdi en baştaki yapmış olduğumuz zincirimizin içerisine ipimizi ilmek kaydırarak birleştirdim. 1, 2, 3 adet zincir çektim. Bir mil başı doladım. Aynı halkamızın içerisine 1, 2, 3'lükte tekrardan trabzan yaptım. 1, 2, 3 adet zincir çektim. Tekrar mil başı aldım. Şöyle aynı halkamızın içerisine 1, 2'likte, 3'lükte tekrardan trabzan yaptım. Tekrar mil başı aldım. 1, 2, 3'lükte trabzanımı çıkardım. 1, 2, 3 zincir çektim. Mil başı aldım. Hemen 1, 2, 3'lükte çıkartarak bir trabzan daha yaptım. Tekrar mil başı dolayıp 1, 2, 3'lükte bir trabzan daha çıkarttım. 1, 2, 3 zincir çektim. Mil başı doladım. Hemen aynı halkamızın içerisine tekrardan 3 seferde mil başımızı, trabzanımızı çıkarttım. Mil başı aldım. Hemen 1, 2, 3'lükte trabzanımı çıkarttım. Yani şurada sütaşı ilerleyecek. Ortada model yapmaya başlayacağız. Hemen 1, 2, 3 adet zincir çekip geriye döndük. Tekrar mil başımı aldım. Şu üçlü zincirimin içerisine tekrardan 3 seferde trabzanımı çıkarttım. Mil başı dolayıp 1, 2, 3'lükte trabzanımı çıkarttım. 1, 2, 3 zincir çektim. Tekrar mil başı dolayıp aynı yuvamızın içerisine 3'lükte trabzanımı çıkarttım. Mil başı dolayıp 1, 2, 3'lükte trabzanımı yaptım. Bu bizim kenar taşımız olacak. Bir burada, bir burada ilerleyecek. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Mil başı doladım. Şuradaki ortadaki üçlü zincirimizin içerisine girip ikilikte trabzanımı çektim. Hemen 1, 2, 3 adet zincir çektim. Tekrar mil başı alıp aynı zincirimin içerisine şöyle ikilikte trabzanımı çıkarttım. 1, 2, 3 zincir çekip mil başı dolayıp kenardaki taşımızı yapacağız. 1, 2, 3'lükte çıkarttım. Mil başı dolayıp 1, 2, 3'lükte çıkarttım. Hemen 1, 2, 3 zincir çekip
Mil başı alıp 1 2 3'lükte trabzanımı çıkarttım. Tekrardan dolayıp 1 2 3'lükte trabzanımızı çıkarttık. Şu bizim model koyacağımız orta kısım oldu. Kenarda da ikili sütaşlarımız devam edecek. Evet, şimdi 1 2 3 zincir çekip geriye dönüyorum. Tekrar tığ başı aldım. 1 2 3 tığ başı alıyorum. 1 2 3 trabzanlarımızı yaptım. Araya 3 adet zincir çekip tığ başı alıp 1 2 3'lükte tekrar tığ başı aldım. 1 2 3'lükte trabzanımızı yaptık. Hemen 1 2 3 zincir çektim. Tığ başı doluyorum. Şu ortadaki yuvamıza ikilikte trabzan yapıyoruz. Şöyle birinci trabzanımızı yaptık. Tığ başı doluyorum. İkinci trabzanım. Üçüncü trabzanım. Dördüncü. Beşinci. 6 7 8 ve 9 tane trabzanımızı aynı yuvanın içerisine yaptık. 1 2 3 zincir çektim. Tığ başı doladım. Kenardaki sütaşımızla devam ediyoruz. Üçlükte trabzanımı yaptım. Tığ başı dolayıp tekrardan üçlükte trabzanımı yaptım. Hemen 3 zincirimi çektim. Tığ başı dolayıp trabzanımızı üçlükte aldık. Hemen ikinci trabzanımı da yaptım. Bu sıramız da bu şekilde oluştu. Şimdi 1 2 3 zincir çekip geriye dönüyorum. Bu kenardaki sütaşımızı tekrardan yapalım. Birinci trabzanımı yaptım. Hemen ikinci trabzanımızı araya 3 adet zincir çekip tekrardan trabzanlarımızı bu şekilde yaptık. Şimdi 1 2 3 zincir çektim. Tığ başı doladım. İlk trabzan tepemize, şu ortadaki ilk trabzan tepemize 1 2 3 4 5'likte trabzan yaptık. Hemen bir zincir çektim. Tığ başı doluyorum. Buradaki yapmış olduğumuz trabzanlarımızın içerisine tam 10 adet dolduracağız. Şöyle mil başı alıp bu şekilde 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bu şekilde 10 defa doldurmuş olduk. Hemen bir önündeki trabzanımızın içerisinden şöyle bir ilmek alıyoruz ve burası önemli hanımlar, bütün ilmeklerimizin içerisinden şöyle döndüre döndüre ipimizi çıkartıyoruz. Çıkarttıktan sonra bu şekilde zincirimizi çekip bir adet zincir çekiyoruz. Bu bizim birinci kurtçuğumuz oldu. Hemen şöyle 2 kere milbaşı aldım. Aynı dibine 1 2 3 4 5'likte trabzanımı çıkarttım. Hemen bir adet zincir çekiyorum. Tığ başı aldım.
1 2 3 4 5 6 şöyle 6'ncıyı aldım. 7 8 9 10 defa da ipimi bu şekilde tığ başı alarak doladım. Şimdi hemen önündeki trabzanımızın içerisinden şöyle bir ilmek çıkartıyorum ve hepsinin içerisinden şöyle döndüre döndüre tığımı, bütün ilmeklerimi içerisinden ipimizi çıkartıyoruz. Bu şekilde ilmeğimizi çıkarttık ve bir tane zincirimizi çektik. İkinci kurtçuğumuzu yaptık. Hemen 2 tığ başı doladım. Aynı dibine ilmek çıkarttığımız dibine 1 2 3 4 ve 5'likte trabzanımı yaptım. Bir adet zincir çekiyorum ve tığ başı alıp dolamaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Şimdi önündeki trabzanımızın içerisinden bir tane ilmek alıyorum. Hepsinin içerisinden bu şekilde ipimi şöyle tığımı hafif sağa sola şöyle döndüre döndüre ipimi çıkartıp bir adet zincir çıkarttım. Üçüncü kurtçuğumuzu da bu şekilde yapmış olduk. Hemen 2 kere doladım, tığ başı aldım. Aynı yuvamızın içerisinden 1 2 3 4 5 defa da trabzanımı çıkarttım. Bir tane zincir çekip tığ başı alayım, dolamaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 defa da ipimi bu şekilde doladım. Hemen bir önündeki trabzanın içerisinden ilmeğimi çıkarttım ve hepsinin içerisinden şöyle sağa sola kıvıraraktan ilmeğimi çıkarttım. Hemen bir adet zincirimi çekiyorum. 2 kere dolayıp aynı yuvamızın içerisinden 5 defa da trabzanımı çıkarttım. Bir adet zincir çekiyorum. İlmeklerimi toparlamaya başlıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hemen bir önündeki trabzanımdan ilmeğimi çıkarttım. Daha sonra hemen bütün doladıklarımın içerisinden şöyle sağa sola tığımı çevirerekten ilmeğimizi çıkartıyorum.
Bu 2 4 5 hemen bir zincir çekeceğim. Milbaşı alıp 1 2 3 4 5'likte trabzanımı çıkarttım. Tekrardan ipimizi toparlayacağız. Bir zincir çektim. Milbaşı alıp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10'unu bu şekilde dizdim. Hemen bir öndeki trabzanımızdan ilmeğimizi çıkarttım ve hepsinin içerisinden şöyle ipimi çıkartıyorum. 2 4 6 7 tane kurtçuğumuz oluştu. Şimdi 1 2 3 zincir çektim. Tığ başı doladım. Şu kenardaki süt taşımızın içerisine üçlükte trabzanımı çıkarttım. 1 2 zincir 3 zincir çektim. Tığ başı aldım. Pardon arkadaşlar. Zincir çekmeden bir trabzan daha yapıyorum. Tığ başı aldım. 1 2 3 1 2 3 zincir çektim. Tığ başı alıp 3 defa da trabzanımı çıkarttım. Hemen ikinci trabzanımı da yaptım. 1 2 3 zincir çekip geriye döndürdüm. Evet, ilk yelpazemizi bu şekilde yapmış olduk. Şimdi burada kenar süt taşımızın hemen üçlükte trabzanlar yaptım. 3 zincir çekip aynı yuvanın içerisine tekrardan trabzanlarımızı yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Şimdi yelpazelerimizin şöyle içlerine girerekten 1 2 3 zincir çektim. Diğer yelpazemizin içerisine yuva hazırladık. 3 zincir çektim. Diğer yelpazemizin içerisine yuva hazırladık. 1 2 3 zincir çektim. Diğer yelpazemizin içerisine 1 2 3 zincir çektim. Şöyle tepelerini arkadaşlar 1 2 3 zincir çektim. 1 2 3 zincir çektim. Şöyle 1 2 3 4 5 1 2 3 zincir çektim. Şöyle tepesine üçlükte yuvalar hazırladık. Tam 6 tane 1 2 3 4 5 6 tane yuvamız hazırlandı. Şimdi 6 tane yuvamızı hazırladıktan sonra 3 zincirimizi çektik. Tığ başı aldım. Yandaki süt taşımızı 3 trabzanla yaptım. Tekrardan tığ başı doladım. 1 2 3 araya zincir çekip 1 2 üçlükte trabzanımızı çıkarttım.
İkinci trabzanımı da bu şekilde yaptım. 1 2 3 zincir çekip geriye döndük. Şimdi tekrardan kenardaki süt taşımızı bu şekilde hemen yapalım. Üç zincir çektim. Üçlükte trabzanımızı çıkarttım. Kenar süt taşımız bu şekilde ilerleyecek. Şimdi 3 adet zincir çekiyorum. İkinci yelpazemizi hazırlamak için, yani 1 2 3 diye gideceği için burada birini yaptık. Şimdi ikili yelpazemizi yapacağız. Onun için yuvamızı hazırlıyoruz. Şöyle şu arada üçlü zincirimiz vardı süt taşından sonra. Hemen oranın içerisine 2'likte trabzanımı yaptım. 1 2 3 adet zincir çekip tığ başı dolayıp aynı yerin içerisine ikili trabzanımı tekrardan yaptım. Hemen 1 2 3 adet zincirimi çektim. Şu ilkini değil arkadaşlar, hemen yanındakinin içerisine sabitledik. 1 2 3 zincir çektim. Hemen üçlünün arasına bu şekilde 1 2 3 zincir çektim. Hemen üçlünün arasına 1 2 3 zincir çektim. Hemen şöyle 3 zincirin arasına battım. Burada da şöyle göstereyim. 1 2 3 adet yuvamız oluştu. 6'dan 3'e düşmüş oldu. Şimdi 1 2 3 zincir çektim. Tığ başı dolayıp şu üçlünün arasına girip tekrardan yelpazemizin zeminini oluşturuyoruz. 2 zincir çekip ikilikte tekrardan aynı yere battık. Şöyle birinci yelpazemizin zemini, ikinci yelpazemizin zemini oluştu. 1 2 3 adet zincir çekip tığ başı aldım. Kenardaki süt taşımızı yapıyoruz. Burada tığ başıyı tek alıp üçlükte çıkartıyoruz. Evet. 1 2 3 zincir çektim. Geriye döndüm. Şimdi tekrardan kenardaki süt taşımızı hemen bu şekilde yapalım. 1 2 3 zincir çektim. Üçlükte trabzanımı çıkarttım. Ve şimdi 1 2 3 zincir çekip tığ başı aldım. Buradaki yuvamızın içerisine 9 adet ikilikte trabzan yapıyoruz. İkinci trabzanım, şöyle bir tek tığ başı alıp ikilikte çıkartıyoruz trabzanımızı. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci ve 9. trabzanımızı yaptık. Şimdi 3 adet zincirimi tekrardan yaptım. Şuradaki ilk üçlü yuvamızın içerisine ipimi sabitledim. Hemen 1 2 3 zincir çektim. Yanındaki yuvanın içerisine sabitledim. 1 2 3 zincir çektim. Hemen yanındaki yuvaya sabitledim. Burada da 1 2 adet yuvamız oluştu.
1 2 3 zincir çektim, tığ başı doladım. Şimdi buradaki yuvamızın içerisine ikilikte 9 adet trabzanımızı yapalım. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. trabzanımı yaptım. 1 2 3 adet zincir çektim. Bilbaşı dolayıp hemen 1 2 3'lükte trabzanımı çıkarttım. 1 2 3'lükte tekrardan ikinci trabzanımızı çıkartıp 3 adet zincir çekip tekrar tığ başı aldım. Kenardaki süt taşımızı yapmış olduk. 1 2 3 zincir çektim, geriye döndüm, tekrardan süt taşımızı bu şekilde yapalım. Hep aynı ilerleyeceği için buraları biraz hızlı geçeceğim arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyor çünkü yan süt taşımız. Evet. Şimdi 1 2 3 zincirimi tekrardan çektim. Şöyle de göstereyim. Buradaki gibi aynı kurtçuklarımızı yapmaya başlayacağız. Hemen 2 tane tığ başı aldım. İlk trabzanımızın tepesine girip 1 2 3 4 ve 5'likte trabzanımı çıkarttım. Hemen bir zincir çektim, doladım ipimi. Aynı bu zincirin içerisine, trabzanımızın içerisine 10 tane ipimizi dolayacağız. 3. 4. 5. 6. 7. 8 9 ve 10. Evet, 10 defa ipimizi bu şekilde tığ başı alarak doladık. Hemen şu önündeki, aynı değil, önündeki trabzanımızın tepesinden bir ilmek çıkartıyorum ve bütün doladığımız yerin içerisinden ipimizi çıkarttık. Şöyle milinizi sağa sola döndüre döndüre çıkartırsanız kolaylıkla çıkacaktır. Evet, ipimi çıkarttım. Hemen bir zincir çektim. 2 kere tığ başı doladım ve aynı yuvamızın, şuradan ilmek çıkarttığımız yuvamızın içerisine tekrardan girip 5'likte trabzanımızı çıkartalım. 4 ve 5. Hemen bir zincir çektim. Tekrardan tığ başı dolayıp buradaki zincirimizin üzerinden 10 adet dolayalım. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ve 10. kez doladık. Hemen bir önündeki yuvamızın içerisinden bir ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde ve ipimizi şöyle döndüre döndüre bütün doladığımız yerden yukarı çıkartıp bir adet zincirimizi çektim. Evet, ikinci kurtçuğumuzu da yaptım. Hemen 2 kere tığ başı dolayıp aynı yuvanın içerisinden 2 3 4 5'likte trabzanımızı çıkarttım. Bu şekilde burayı 8 tane 2 4 6 7 tane olana kadar kurtçuklarımız yapalım arkadaşlar. Birlikte bir kere daha yapalım. Çünkü videomuz çok uzun olacak.
O yüzden kamera arkasında yapacağım ben. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 10 defa ipimizi doladım. Hemen bir önündeki trabzandan bir ilmek çıkartıyorum ve hepsinin içerisinden şöyle ipimi sağa sola kıvıra kıvıra tepeye kadar çıkartıyorum. Üçüncü kurtçuğumuzu da yapmış oldum. Aynı bu alttaki gibi bütün yapıp gelelim. Daha sonra tekrardan görüşelim. Evet, 7 tane bu şekilde yelpazemizi yaptık. Kurtlarımızı yaptık. Hemen 1 2 3 zincir çektim. Şuradaki yuvamıza ipimizi sabitledim. 1 2 3 zincir çektim. Hemen yandaki yuvamızın içerisine tekrardan ipimi sabitledim. Burada ipim teke düştü. Şuradaki yuvam teke düştü gördüğünüz gibi. 6 3 2 1 şeklinde hemen 1 2 3 adet zincir çektim. 2 tığ başı doladım. Şimdi de buradaki yelpazelerimizi yapmaya başlayacağız. Hemen ilk trabzanımın içerisinden 2 dolayıp beşlikte trabzan çıkarttım. Kurtçuğumuzun yapımına tekrardan başlıyoruz. 10 adet 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 adet doladım. Hemen bir önündeki trabzanımın içerisinden ilmek çıkartıp şöyle bütün doladığım ipin içerisinden tığımızı şöyle sağa sola kaydıra kaydıra ilmeğimizi çıkarttık tepeye. Hemen bir zincir çekip tekrardan 2 kere tığ başı alıp aynı yerin içerisinden 5 defa da trabzanımı çıkarttım. Burada da arkadaşlar ben kurtçuklarımı yapıp geleceğim. Sizler de yapın. Daha sonra tekrardan devam edelim. Evet, kurtçuklarımı bu şekilde yaptım. 7 tane. Hemen 1 2 3 zincir çektim. Tığ başı dolayıp kenar sütaşımızı yapıyoruz. 1 2 3 zincir çektim. Tekrar tığ başı doladım. 1 2 3 zincir çektim. Ters çevirdim. Evet, gördüğünüz gibi ikinci, şöyle göstereyim, ikinci yelpazelerimizde tamamladık. Şimdi üçüncü yelpazemiz için yuva hazırlayacağız. Hemen kenar sütaşımızı yapıyorum. Bir, iki, üç zincir çekip araya üçlükte trabzanlarımı yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Hemen ilk kurtçuğumun tepesine ipimi sabitledim. 1 2 3 zincir çektim. Araya ipimi sabitledim. 3 zincir çekip tekrardan araya ipimi sabitledim. Her kurtçuğumuzun arasına ipimizi 3 zincir çekerek sabitliyoruz. Tam 6 adet yuva oluşturacağız. 1 2 3
zincir çektim. Şöyle sayalım. 1 2 3 4 5 6 yuvamızı oluşturduk. Hemen 1 2 3 zincir çektim. Şu ortadaki yuvamızın ortasına ipimi indirdim. Hemen 1 2 3 zincir çektim. Buradaki kurtçuğumun tepesine ipimi sabitledim. 1 2 3 zincir çekip kurtçuklarımızın arasına yuvalarımızı bu şekilde yapalım. 3 zincir çekip araya batıyoruz. 3 zincir çektim. 1 2 3 zincir çektim. Yine 6 adet yuvamızı burada da oluşturuyoruz. Hemen sayalım yuvalarımızı. 1 2 3 4 5 6 adet yuvamız oluştu. 1 2 3 zincir çektim. Tığ başı aldım. Kenardaki şu taşımızı yapıyorum. 2 hemen 1 2 3 zincir çektim. Tekrardan üçlü trabzanımı yaptım. 1 2 3 zincir çekip geriye döndük. Bu sırada şimdi yine yelpazelerimizin yuvasını hazırlayacağız. Hemen kenar üst taşımı yapıyorum. Hemen üçlü trabzanımı yaptım. Burada 1 2 3 zincir çektim. Tığ başı aldım. Şu aradaki üçlü zincirimin arasına girip trabzanımı çıkarttım. Burada ikili trabzan olacak arkadaşlar. Şöyle 3 zincirimi çekip tığ başı alıp bir ikilikli trabzanımı çektim. 1 2 3 zincir çektim. Tığ başı aldım. Hemen ikili trabzanımı çıkarttım. 1 2 3 zincirimi çektim. Şu ilkini değil, ikinci yuvamızın içerisine ipimi sabitledim. 1 2 3 zincir çekip yandaki yuvamıza 1 2 3 zincir çekip yandaki yuvamıza 1 2 3 zincir çekip yandaki yuvamıza ipimizi sabitledik. 1 2 3 adet yuva oluşturmuş olduk. Hemen 1 2 3 zincir çektim. Burada yelpazemizi 3'e çıkartacağız. Hemen tığ başı aldım. Şu ortadaki, şöyle göstereyim. Şu ortadaki battığımız şu yuvaya, şuradaki yere ipimizi alıp hemen ikili trabzanımı çıkarttım. 1 2 3 zincir çektim. Tığ başı aldım. Aynı yuvanın içerisine bir ikili trabzan daha çıkarttım. 1 2 3 zincir çektim. Şuradaki yuvayı bırakıp hemen bir sonraki yuvanın içerisine ipimi sabitliyorum. 1 2 3 zincir çektim. Yandaki yuvanın içerisine ipimi sabitledim. 3 zincir çektim. Yandaki yuvanın içerisine ipimi sabitledim. 1 2 3 zincir çektim. Yandaki yuvanın içerisine ipimi sabitledim. Burada da 1 2 3 adet yuvamız oluştu. Şimdi 3 adet zincir çekip tığ başı aldım. Şuradaki üçlü zincirin içerisine girip ikili trabzanımı yaptım.
1 2 3 zincir çektim, tığ başı aldım, aynı yuvanın içerisine ikili trabzan daha çıkarttım. 1 2 3 zincir çektim, tığ başı alıp kenardaki süt taşımızı yapmaya başladık. Tek tığ başı dolayıp üçlükle trabzan çıkartıyoruz. Burada 3 adet zincir çektim. Hemen üçlükte trabzanlarımı çıkartıp 1 2 3 adet zincir çekip geriye döndük. Burada 3 adet yuvamızı hazırlamış olduk. Şu birinci yuvamız, ikinci yuvamız, bu da üçüncü yuvamız. Yani burada 3 adet yelpazemizi yapacağız. Şöyle arkadaşlar, şöyle duruşu bu şekilde. Şimdi yuvalarımızı da hazırlayalım. Daha sonra videomu bitireceğim arkadaşlar. Bu şekilde devam edeceği için herhalde anlamışsınızdır. Hemen kenar süt taşımı yapıyorum. Şöyle 1 2 3 adet zincirimi çektim. Tığ başı dolayıp şu ilk yuvamızın içerisine 9 adet trabzanımı yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. trabzanımı yaptım. 1 2 3 zincir çekip hemen şu ilk yuvamızın içerisine sabitledim. 1 2 3 zincir çektim. Yandaki yuvamıza 1 2 3 zincir çektim. Yandaki yuvamıza 2 adet tekrardan yuva yaptık bu şekilde. Hemen 1 2 3 zincir çektim. Tığ başı dolayıp şu ortadaki yuvamızın içerisine 9 adet ikili trabzanımızı yapalım. 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 zincir çektim. Hemen ilk yuvamızın içerisine ipimizi sabitledim. 1 2 3 zincir çektim. Yandaki yuvamıza 1 2 3 zincir çekip yandaki yuvamıza 2 adet yuva yapmış olduk. 1 2 3 zincir çektim. Tığ başı dolayıp şu üçüncü yuvamızın içerisine 9 adet ikili trabzanımızı yapıyoruz. 3 4 5 6 7 8 9. Evet, 9 trabzanımı yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Hemen kenar trabzanımızı, şu taşımızı yapıyoruz. Evet, bu sıramızda bu şekilde oluştu. Şimdi ben şu üçüncü yelpazelerimi de yapayım. Onu da görün arkadaşlar. Daha sonra ilerlemiş halini göstereceğim. Yelpazelerimizin, şalımızın ilerlemiş halini de sizlerle paylaşacağım. Ben yapıp geliyorum.
Evet, ben şalımızı bu şekilde ilerlettim. Dediğim gibi birden başladı. 2, 3, 4, 5, 6 diyerekten hani istediğimiz boyuta gelene kadar bu sayıyı çoğaltacağız arkadaşlar. Çok modern, çok şık bir şal oldu diyebilirim. Hem de yapımı da çok zevkli bir şal modeli. Şöyle arkasındaki görüntü de bu şekilde arkadaşlar. İster arkasını, isterseniz bu şekilde ön tarafını da kullanabilirsiniz. Şalımız bittikten sonra şöyle ip ayarı yapıp şuradaki 3 zincire saçak takın arkadaşlar. O şekilde de şalımızı bitirmiş olursunuz. İnşallah şalımı bitirip saçağını takıp size short video bitmiş halini de çekip atarım. Siz de oradan şalın büyümüş halini görmüş olursunuz. Bitmiş halini görmüş olursunuz. Evet, ilk defa bu videoyla kanalımı ziyaret ediyorsanız da kanalıma destek amaçlı abone olup videolarımı beğenip zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün yeni videolardan ilk sizlerin haberi olacaktır. Destek olan, kanalıma gelen, yorum yapıp beğeni bırakan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki ama iyi ki varsınız diyorum. Bugünlük de modelimiz bu olsun istedim. Bu modern, şık, güzel şalı sizlerle paylaşmak istedim. Muhtemelen de benim kanalımda bu tarz, bu teknikle yapılışını ilk defa da benim kanalımda izliyorsunuzdur. Öyle de tahmin ediyorumdur arkadaşlar. Evet, bugünlük de bu kadar. Yeni videolarımızda, yeni modellerimizde tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.